Selam, ben geldim. 2017'nin ilk videosunu çekiyorum şu an. Makyajıma başlamadan önce yılbaşı makyajıma gelen yorumlardan bahsedeceğim biraz. İlki sürekli aynı makyajı yaptığımı iddia eden insanlar olmuş. Onlara insan demeyi bile... Nasıl aynı makyajı yapıyorum? Tamam, biraz son 2-3 makyajımda fazla pigment kullanmış olabilirim ama seviyorum yani. Beğenmiyorsan yapmazsın. Git o zaman yaptır başkasına makyaj. Sanki her gün farklı makyaj yapıyorsunuz. Biliyorsunuz bir uygulama var. Tinder isimli. Tinder'da böyle kendimi beğendirebileceğim bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Burayı yapabiliriz, hızlandırabiliriz. Ama pardon, önce bazımı kullanıyorum. Benefit kullanacağım. Bu da normalde böyle kullanılmayan bir bazmış. Fondötenin üstüne kullanılan bir bazmış. Anlam veremediğim için ben fondötenin altına kullanacağım. Bu fondöten için beni çok sarı gösterdiğini söyleyenler oluyor. O zaman gidin pembe alt tonusunu alın. Fırçalarımı yıkadım. Yıkamadım. Sildim. Göz makyaj için Too Faced kullanacağım. Chocolate Bar. Gerekli mi diye sorarsanız çok gerekli bir şey değil. Ama güzel baya. Baya güzel yani. Bu arada fırçamı çok soran olmuş. Bir sürü soran olmuş. Nasıl bir şey? Sigma E35. Bu da okuyamam bunu ben. Şunu 100 küsür liraya aldım, bunu 5 liraya aldım. O yüzden bunu kullanıyorum. 5 liralı. Ama asla ne sürdüğümü söylemeyeyim, olur mu? Krem rengi. Sonra üstümde renk benim turuncumsu bir şey. Şöyle daha da biraz koyusu. Milk Chocolate renginden. Bu arada aranızda belki bilmeyenler vardır Tinder'ın ne olduğunu. Yani aslında pek sanmıyorum. Bayağı iyi biliyorsunuzdur ama arkadaş edinme programı. Bayağı girip üye oluyorsunuz. Arkadaş oluyorsunuz yani. Sonrası Tinder'ı ilgilendirmez. Sonra ne olduğunuz, ne yaptığınız Tinder'dan çıkıyor olay sonra ama Tinder'da arkadaş oluyorsunuz. Hatta bu bazı profiller var. Çünkü ben bu makyajı yapmaya karar verdikten sonra biraz inceledim profilleri. Profile amacına uygun kullanıyorum yazmış adam. Nasıl bir amaçla geldin? Yani nasıl bir amacın var? O neden böyle bir açıklama yaparsın? Amacına uygun kullanıyorum. Tamam o zaman. Biraz daha koyultuyorum. Şöyle bir renk. Mesela Instagram'ı anlarım. Instagram'da Photoshop yaparsınız. Çünkü Instagram'da her ekleyenle, takip edenle tanışmak zorunda değilsin. Ama Tinder'a üye olup Photoshop yapma gibi bir şansın yok. Çünkü orada zaten insanlarla tanışıp görüşmek için üye oluyorsun. Kız Tinder'da çok hoş bir kız. Bayağı hoş. Bir buluşuyoruz. Ben de eskiden çok Photoshop yapardım. Bu YouTube olayından önce Allah bir fotoğraf var. Sonra YouTube açacağım kesinleşti. Hani dedik ki kanal açıyoruz falan. Bütün Photoshop fotoğrafları sildim. Gerçi hala silmedim. Var birkaç tane Photoshop programı. Ama hani görseniz beni tanımanızın imkanı yok. Hani bana derlerdi hani biz niye seni sokakta görmüyoruz falan. Görsen tanımazsın ki yani. Öyle bir şopluyorum ki kendimi. Tanıman imkansız. Biraz böyle yeşilimsi bir renk. Bu bildiğin küfe makyajı oldu ya. Kanal formatımı değiştiriyorum. Makyajlarım tükendi. Yapacağım. Ağlamama challenge. Ağlamama challenge ne ya? Gülmeme challenge. Biz de oturup izliyoruz neye güldü neye gülmedi diye. Tamam, bunu değiştirmem lazım. Nasıl değiştireceğim Sinan? Biraz da o zaman şöyle simli bir yeşil kullanacağım. Gerçekten pigment sürsem mi acaba ya? Yanlışlıkla küfe makyaj yaptım. Biraz makyajı değiştireyim. Üstüne mavi var. Ve bilin bakalım ne kullanacağım. NYX Pigment. Pig 08 numara. Benim bir arkadaşım vardı. Vardı yani, şu an küsüz. İsmi Tuğçe. Abisine falan yakalanmamak için
Fake isimle girerdi. Başka bir isim kullanırdı. Böyle yüzünü göstermeyen falan fotoğraflar kullanırdı. Ya bir insan seninle neden tanışsın o uygulamada? Yüzünü göstermiyorsun. İsmin fake, arkadaş arıyorsun. Bu nasıl bir yalnızlık? Bu nasıl bir ego? Ne yapıyorsun sen? Ne işin var? Git Yonca falan kullan 80'lerinde. Şimdi çocuklar bilmez onu. Az takılmadım Yonca'da da. Şey olurdu orada. Kola kapağının altından şifre çıkardı. Arka plan yapabiliyordun. Bir haftalığına. Kaç tane kola alırdım beleş arka plan yapacağım diye. Neyse şuralarıma pigment süreceğim ama çok da cesaret edemiyorum ama korkanın çocuğu olmaz. Spreyimi unutmuşum. Tükürük de aynı görevi görür bence. Şu ortalara da asla cümlenin sonuna getirmiyorum, olur mu? Biraz pigment. Kaç? 20 numara. Dur ya, bitince güzel olur diye düşünüyorum. Rimel kullanacağım. NYX. Ama bu değişik bir rimel. Bunu şu an ilk kez deniyorum. 2 tane çıkıyor içinden. İlk başta siyahı sürüyoruz. Sonra beyazı sürüyoruz. Genelde beyaz sürülür ya. Önce siyah deyip elime beyazı alma. İlk siyah şimdi. Sonra beyaz. Bu ne be? Ha, dolgun gösterecek. Sonra tekrar siyah. Güzel rimelmiş. Şimdi kirpik takacağım. Bir de dikkatimi çekmişti. Bu uygulamada var, böyle etrafınızdaki kişileri görebiliyorsunuz. Onu ayarlayabiliyorsunuz, işte 2 kilometre bilmem ne zarsur. Çok iyi anlattım ama bilmem ne zarsur diye. Adam onu 100 kilometre yapmış. Hani artık o kadar kötü durumda, anladın mı? Buradan böyle ülke değiştirecek ya, bildiğin 100 kilometre ötedeki kızlara falan yazıyor artık. Kıyamam minnoşlar size. Amacına uygun kullanıyorum. Şimdi yüzümü biraz aydınlatacağım. Ne kullanıyorum? Maybelline. Bunun içinde böyle çok kötü diyenler falan filan var. Evet, çok iyi değil, kabul ediyorum. Ama bence kötü de değil. Kız da alınabilir. Seni sola kaydıracak erkeğin hayatını kaydırırım hayatına. Ay çok güzelim ya ben. Gerçekten. Bir de bu ara şu cümleyi çok görmeye başladım. Hangi saç rengini kullanıyorsun? Ya rimelden mi bahsediyorsun? Böyle bir soru mu var ya? Hangi saç rengini kullanıyorsun? Bilmiyorum ama ben size kuaförümü söyleyebilirim. Acıbadem San Kuaför. Niye söylediğimi de söyleyeyim. Çok zor zamanlar geçirdim geçtiğimiz haftalarda. Saçlarım şu an aslında kısacık. Bayağı bildiğiniz şu kadar falan. Saçımı uzattılar. Rengini, çok kötü şeyler yaşamıştım. Rengini düzelttiler. Acıbadem San Kuaför, Selami Ersoy, Yusuf. Öpüyorum sizi. Bana sormayın, onlara saldırın. Onlara istediğinizi sorabilirsiniz. Kontür yapmadan önce kaşımı dolduracağım. Bunu da ilk kez kullanıyorum. Benefit K-Brow. Şöyle jel şeklinde. Bir de bu olayı var. Profil fotoğrafını arkadaşlarıyla fotoğraf koyma olayı. Çok tehlikeli bir olay. 5 kişi fotoğraf koymuştur. Bir tanesi tipsizdir. O bana gelir. Yani ben onu bulurum. Net bulurum. O gelir yani bana. Bende böyle bir şans var. Ne yapacağım? Allık olarak H&M'in bir allığını kullanacağım. Muhtemelen şu an yok. Çünkü H&M böyle arada bir şeyler kaldırıyor sonra. Boşuna söylemiyorum o yüzden ne olduğunu. Geçenki videoda böyle buramda bir şey oluşmuş. Fazla allık sürmekten. Ve videoda söylüyorum. Diyorum Sinan niye uyarmadın? Burası böyle olmuş diyorum.
İnatla altına bir sürü yorum yazmışsınız. İşte çok kötü olmuş. Ya videoda düzeltiyorum zaten bunu. İzlemiyor musun? Yazma bana yorum. İstemiyorum ya. Yılbaşına fotoğraf koydum. Fotoğrafın altında şey yazdım. Yeni yılda umarım zayıflarım yazdım. Gayet normal bir dilek. Bir tane geri zekalı, affedersiniz, bir andaval bana bir mesaj atmış, bak böyle bir mesaj. Ülkede işte kilo alamayan bir sürü insan varken, işte zayıflıktan, açlıktan ölen bir sürü insan varken bu söylediğin çok yanlış diye. Hayatım benim en değişik duyardı ya. Böyle bir şey olamaz. Zayıflamak istiyorum dedim ve bundan dolayı duyar. Bak işte gördün mü Sinan? Hiç uyarmıyorsun, hiç anlamıyorsun bak gerçekten. Kız girmiş Tinder'a, koymuş dekolteli fotoğraflara, dudak büzüyor falan. Ama açıklamasında şey yazıyor. Sadece arkadaş olmak için. Tamam. Etik bizde. Biz çok gördük öyle arkadaşlar. Ya gördük de kendinden dolayı değil. Bunu deneyeceğim. Evet. Deniyorum. Sinan. Çok iyi ya. Parasına gelen bir ürün daha. Fark ediyor mu oradan bir şey şu an? Çok iyi bir ürün. Harika, bayıldım. Hayatımı değiştirdi. Mutlaka ve mutlaka sağa kaydırırlar beni bu üründen sonra. Şaka yapıyorum. Yapmıyorum, hiçbir şey olmadı. Ama ben yanlış kullanmış olabilirim. Ki muhtemelen yanlış kullandım. O zaman biraz da üstüne şu aydınlatıcıdan geçeyim. Şimdi doğru söyle. Sana Sinan'a soruyorum. Artık Sinan'ı aranızda tanımayan yok. Karşına böyle bir kız çıktı. Tinder'dasın. En duygusal çöküntülü olduğun anlardan biri. Sevgilinden ayrılmışsın. Böyle bir kız çıktı karşına. Rujlu düşün ama. Sağ mı kaydırsın, sola mı? Süper like atarım. İşte be. Dişim gözüktü mü? Hala yaptırmamış olmam gerçekten. Olmadı ya. Sola kaydırırlar. Şey süreceğim. Başka karlı. Benim dudağım net yamuk ya, net. Yapmak isteyen doktor varsa. Ya kıyamam. Geçenki videomda şey dedim ya. Burnumu yaptırmak istiyorum falan diye. Bir sürü birazcık Ceyran'ın kızı babalarına yalvar yakar, bana şey yapıyor. Danla abla, babamı ikna ettim, lütfen babama yaptır diye. Kıyamam ya. Aç mıyız, açıkta mıyız, parasını bunu böyle kullanmayacağım. Üstüne gloss geçeceğim. MAC'den yazarım aşağıya. Makyajım bitti. İlk başta böyle biraz küfekü makyajına kayar gibi bir makyaj yaptım ama sonra değiştirmeye çalıştım. Bu söylediğim şeyi tekrar eden bir yorum yazarsanız aşağıya aynısını yaptım bilmem ne derseniz aramız bozulur. Bu makyajla şu an bir şey gülüyorum ama niye güldüğümü asla size söyleyemeyeceğim. Bu makyajla Tinder'dan umarım yakışıklı bir erkek düşürürüm diye düşünüyorum. Zaten şu asalete, şu güzelliğe, aman tanrım Damla Bilic seni sola kaydıracak erkeğin hayatını kaydırırlar. Çok heyecanlıyım. Hepinizi öpüyorum. Tinder'da görüşmek üzere. Umarım yakınlarımda bir yerimde eşleşiriz ve beni sağa kaydırırsınız. Like'lamayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.